Tamamdır. Pişenleri alalım. Böyle bakalım. Tamam, bu da oldu. Bugün ne yapacağız? Bugün patatesli pişi yapacağız. Hemen başlayalım çünkü biraz uzun süreceği için. Patateslerim burada hazır gördüğünüz gibi. Haşladım bunları. Kabım burada ve hemen hamuru yoğurmaya başlıyorum. Hadi bakalım. Kabım burada dediğim gibi. Patatesli pişi yapacağız. Şöyle açalım. Biraz yoğurtum vardı. Ziyan olmasın. Onları kullanacağım. Sade yoğurtla yapabilirsiniz. Sade sütle de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Biraz da süt koyacağım. Ayar yapalım. Yani bir su bardağı. Çokça da olsa olur çünkü şöyle süt döküyorum. Süt ile yapacağım. Yoğurt, süt karışık arkadaşlar. Unutmayın. Bir tane yumurtamız var. Bakın şimdi onu da kıralım. Yumurtamızı da kırdık. Şöyle göz ayarı tuz ilave ediyoruz. Herkes kendi gözünün ayarına göre ayarlasın artık. Şimdi karbonat dökeceğiz. Karbonatla yapacağım. Tabii bunu mayalı da yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Mayalı biraz beklemeniz gerek. Ama benim gibi kafanız esip de canınız istediyse hemencecik yapacaksanız tabii ki de karbonatla yapın. En kolay, en basiti budur. Şöyle bir kaşık karbonat doldurdum arkadaşlar. İyi bakın. Şimdi bunun üzerine biraz şöyle limon sıkıyorum. Bakın gördünüz mü nasıl kabarmaya başladı. Bu şekilde yaparsanız çok daha güzel olur. Bu da bunun bir hilesidir. Bakın karbonatımız böyle fışır 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 kabarıyor. Şöyle karıştıralım. Karbonatımızı koyduk. Şimdi ne yapıyoruz? Tabii ki de bu malzemeleri çırpalım. Ölçülerimizi görüyorsunuz değil mi? Dikkatli bakarsanız siz de güzel güzel pişiler yaparsınız. Biliyorsunuz pişinin ustası benim. Gerçekten fısır fısır kabaran pişi tarifi verdim. Benden sonra herkes aynı tarifi yaptı ama isimlerini değiştirerek kendileri yapmış gibi gösterdi. Ama olsun, öğretiyoruz değil mi? Şimdi sıra geldi ununa. Şimdi unlarından şöyle dökeyim. Şu kabımın içine. Ben biraz ölçü hesabı pek yapmıyorum. Genelde kafa ayarı, göz ayarı yapıyorum ama tutar yani çok da güzel denk getiririm. Elim hemen denk getirir. Şimdi ununu ilave ediyoruz. İlk aşamada şöyle kaşıkla karıştıralım ki elimiz fazla hamur olmasın. Değil mi? İşte yani sorun burada. Elimizin fazla batmaması. Burada ne kadar un var derseniz burada tahminen 4 bardak un var. Telefonumu buraya indireyim. Şimdi biraz yoğurdum yani kaşıkla karıştırdım. Hemen elimizle geçiyoruz bu aşamada. Gördünüz mü? Bayağı temizlemiş yani kaşığı da hemen elimize alırken de şöyle elimizle şimdi toparlama aşamasına geçiyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Pişi yapıyoruz. Şöyle kabımızdan çıkaralım. Hamurları da toparlayalım. Hiç kalmayana kadar. Ziyan olmasın tabii ki de. Şöyle bir hamur hazırladık. Görüyorsunuz mu? Şu hamur hazır. Özleştirdik. Güzelce yoğurduk. Şimdi keseceğim. Şimdi yine göz ayarı. Biliyorsunuz ben genelde ölçülerim hep göz ayarıdır. Şöyle uzatalım. Şöyle şu kadar bakın hamur kesiyorum arkadaşlar. Avucumuzun içi kadar. Hamur hemen yapışıyor ya. Bu kadar kocaman mı kestik acaba?
Biraz küçültürüz kocaman olursa. Kontrol ediyoruz. Tamamdır. Şimdi hemen bu hamurları şöyle elimizle güzel bir toparlıyoruz. Yani kapbik olmasın ki güzel açılsın. Şu şekilde hamurlarımızı toparlıyoruz. Şöyle biraz un sepiştirelim. Toparladıklarımızı oraya atalım. Evet, bu şekilde gördüğünüz gibi bakın hazırladık. Burada benim şimdi şöyle gösterelim. 2, 4, 6, 7 tane patatesim var. Ben bunlara biraz şimdi tuz atıvereyim. Biliyorsunuz patatese karabiber çok güzel yakışır. Şöyle doldururum ama hepsini atmadım. Şöyle biraz küçültelim. İç malzememizi de bir taraftan hazırlayalım. Şimdi şöyle bıçakla biraz küçülttüm. Patates ezicimiz de var ya. Şimdi bunu böyle ezelim. Küçülsün. Kolay ezilmek için yani bıçakladık da. Evet, şimdi bayağı ezdim. Yine de ezerim eğer baktım şey kaldı. Şöyle gösterelim. Patateslerimizi de ezdik. Ne koyduk? Karabiber ve tuz koyduk. Şimdi hamurları açmaya başlıyorum hemen arkadaşlar. Şu gördüğünüz küçük oklavamı aldım tabii ki de. Bunlar ufak açılacağı için büyük almadım. Çok takırdamasın. Önce sefer bir ara çok takırdatmıştık. Hemen açmaya başlıyoruz. Tabak büyüklüğünde açacağız yani. Çok fazla da büyük değil. Çünkü yapışacak bak arkadaşlar, bunlar böyle arada un atacağım içine. Yapışmayın kızlar. Çok ayıp. Şu şekilde tabak büyüklüğünde açıyoruz. Açtıklarımızı hemen şimdi buralara dizeceğim. Sıra sıra hepsini açacağım. Daha sonra iç malzemesini koyacağım. Hemen böyle soframa tekrar bunları açtıklarımı diziyorum. Bu yaydıklarıma hemen malzemeleri koymaya başlıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi hazırlamış olduğum patateslerden şöyle bol çünkü bayağı yaptım. Koyuyoruz. Hop. Tamamdır. Bir tanesine koyduk. Şimdi hemen kapatıyoruz. Şöyle uç kısmı yapıştırıyoruz. Çok güzel olacak yalnız. Patates hamur da çok yakışıyor ya. Evet. Bu da hazır. Hemen şöyle bir kesme aparatımız var. Keseceğiz. Şöyle hemen hamurun uç kısmından, yoksa bir kapak yardımıyla da kesebilirsiniz. Ya da bıçakla kesin. Hepsi olur. Hemen az bir uç kısmından. Çok fazla almıyorum. Hamurlarımızı hazır ettik. Şöyle bunlar böyle 2 tane elle bastırdıklarım. Şöyle ortalara doğru çekelim. Çok güzel oldular. Bir de çay yanına birazdan pişti mi? Sıcak sıcak çaylar. Evet. Pişiler hazır oldu çocuklar. Hemen şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Nereye geçeceğiz? Tabii ki de orada ocağımız bekliyor. Hemen onu yakacağım. Şu
Tavamız kızdı. Hemen şimdi yağını dökelim. Şöyle biraz yağı bolcana dökeceğiz. O zaman yağ hiç çekmez arkadaşlar. Bu yağı daha sonra yine kullanabiliriz. Hamurlarımızı pişirmeye başlıyoruz. Bakın yağımız kızmaya başladı zaten. Üç tane koyduk. Şöyle kontrol edelim. Oo, kızarmış bile. Tabii ateşi nereye çok giderse orasını daha çabuk kızartıyor. Evet, güzel kızartmamız lazım. Hamurumuz çiğ kalmasın. Bu daha kızarmamış, biraz daha kızarsın. Tamamdır. Pişenleri alalım. Böyle bakalım. Tamam, bu da oldu. Nar gibi de kızardı. Şöyle gösterelim. Son hamurumuzu da pişirelim. Tamamdır. Pişimizi hazır ettik. Şöyle gösterelim. Nasıl güzel olduğunu kendi gözlerinizle görün. Şu güzelliğe bakın ya. Çok kolay. Malzemeleri her evde olan malzemelerden. Yani olmayan malzemelerden ben size genelde tarif vermiyorum. Pahalı malzemelerden tarif vermiyorum. Her evde olan malzemelerle veriyorum. Şimdi bir tanesinin tadına bakacağım. Bir tanesini kıracağım. Öf. Şöyle gördüğünüz gibi iç malzemesi de patatesli çocuklar. Görüyorsunuz mu? Bol patatesi doldurdum içine. Çok da güzel. Bir tane bakalım. Çok güzel olmuş. Elime koluma sağlık. Bir tanesini yiyeceğim herhalde. Patatesler de süper. Tuz ve karabiber koydum patatesin içine. Başka bir şey yok. Hamurunda malzemeleri zaten bakarsınız ilk baştan hemen görürsünüz arkadaşlar. Hadi bakalım, abone olmayanlar abone olsun. Bildirimler en çabuk açılsın ki videolarından haberiniz olsun. Hadi hoşça kalın bakalım. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.